Dünyamız, içinde trilyonlarca biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan o devasa gezegen. Canlı organizmaların her bir metrekarede hayat bulduğu ve aynı zamanda insanoğluna hayat sundukları muhteşem bir zincir örgüsü. Ve bu gezegenin var olmasındaki en önemli etken olan suda hayat nasıl işliyor? Her bir deniz canlısına ev sahipliği yapan bu devasa malikanenin sakinleri nasıl doğuyor? Hayatta nasıl kalıyor? Ve birlikteliklerini nasıl sürdürüyor? Bugün onlardan birine, çipuraların yaşamına odaklanıyoruz. Çipuraların üreme periyodu, ülkemizde Ekim-Aralık ayları arasında olup, en iyi gelişim 22-25 derece aralığında gözlenmektedir. Çipura erkeklerinden Ekim ve Mart ayları arasında sperm almak mümkündür. Çipura dişileri ardışık yumurtlarlar. Vücut ağırlığının her kilogramı için ortalama 20-30 bin adet yumurta verecek şekilde 3-4 aylık periyotta hemen hemen her gün yumurta verirler. Çipura balıklarında protandrik hermafroditizm görülmektedir. Yetiştiricilik ortamında yaşamlarının ilk yılı boyunca tüm balıklar erkektir. Hermafrodit yani çift cinsiyetlilik özelliği gösteren çipuralar 8. aylarında yumurtalık oluşumlarıyla birlikte dişi özellik gösterir. 12. ayda üremenin ilk sezonunda tüm bireyler erkek karakterdedir. 23-24. aylardaki balıkların ikinci üreme periyodundaysa bireylerde erkeklikten dişiliğe geçiş söz konusudur. Bu dönemde gonatlarda belirgin bir olgunlaşma gözlenmektedir. Bu cinsiyet değişimi ani olmamakla birlikte özellikle 3. yaştaki bireyler interseks özelliğindedir. Ancak bu cinsiyet değişimi popülasyonun tamamında değil, yaklaşık olarak %80'inde gözlenmektedir ki, kalan %20'lik oran, popülasyonun ve devamının sağlanabilmesi için genetiksel bir emniyet marjı olarak nitelendirilebilir. Geniş planda, yumurta üretimi için önerilen 2-6 yaş arası dişilerin kullanılmasıdır. Yumurtlama sonrası döllenmiş yumurtalar toplanarak yumurtaların açılacağı kuluçka tanklarına dağıtılmalıdır. Yumurtaların döllenmesinden açılımına denk inkübasyon süresi sıcaklığa bağlı olarak değişim gösterir. Çipura için inkübasyon süresi 23 derecede 43-46 saattir. Yeni yumurtadan çıkmış larvalar hala çevreyle etkin bir temas sağlayabilecek yetenekte değillerdir. Larvalar hala pigmentleşmemiş bir göze, kapalı bir ağza ve tamamlanmamış bir sindirim sistemine sahiptir. Bu dönem boyunca 21-23 derecede yaklaşık 3 günde larvalar vitellus yani besin keseciklerindeki
son yağ ve protein kaynaklarının hepsini tüketmiş olurlar. Yüzmeleri kısa olup sık değildir. Larvanın ışığa karşı yönelimi su yüzeyinde günlük duruşuna yardım etmektedir. İlk beslenme, larva yetiştiriciliğinde en kritik dönemlerden biridir. Gözleri pigmentleşmiş ve açık ağızlı larvalar, çevreyle etkin temasta bulunup ilk avcı etkilerine başlar. Bu anda vitellus kesesi tamamen tükenmiş olduğundan larvalar uzun süreli açlıklara direnç gösteremez. Larva döneminin tamamlanmasıyla birlikte 40-42 günler arasında larvalar canlı yemden mikropartikül yeme adapte olacakları sövraj, yani mikropartikül yeme geçiş bölümüne alınırlar. Günün sonunda larva yetiştiriciliği biten larvaların karma yemlere adaptasyonu için kullanılan bu bölümde işletmenin kapasitesine göre belirlenmiş sayıda 10-15 metreküplük tanklar kullanılır. Ön büyütme ünitesinde kullanılan tank özellikleri sövraj bölümüyle aynıdır. Gelişim özelliklerine göre 60 ve 70. günlerde sövraj ünitesini terk eden yavrular, boylarına ayrıldıktan sonra ön büyütme ünitesine alınır. Ayrıca boylama sırasında hava keseli ve hava kesesiz bireyler de birbirinden ayrılır. Bu bölümde A kafeslere çıkarılmak için gerekli olan 1,5-2 gram ağırlığa kadar büyütülür. Ancak ülkemiz koşullarında yavru bireyler 0,5 ya da 1 gram arasında da kafes sistemlerine çıkarılmaktadır. Çipura yavruları A kafeslere çıktıktan itibaren 12-14 aylık sürede 3-4 gram ağırlıktan 350-400 gram ağırlığa ulaşmaktadır.